Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle lezzet deposu, besleyici, sofralarımıza renk katacak Acem pilavı yapıyoruz. Haydi bu lezzetli tarifin yapım aşamalarına hep birlikte geçelim. Tavamıza 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı koyuyoruz. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave ediyorum tavama. Sıvı yağ ve tereyağımı birlikte erittikten sonra 1 adet küp küp doğranmış soğanımı yağlarımın içerisine ilave ederek kavurmaya başlıyorum. Soğanım sarımtırak bir renk alana kadar soğanımı kavuruyorum. Şimdi pilavımın etlerini ilave edeceğim. Ben hazır dolabımda kavurmam vardı. Kavurmamı kullandım. Ama dilerseniz 200 gram kadar kuşbaşı etinizi üzerini geçecek kadar su koyarak haşlayarak da tarifimizde kullanabilirsiniz. Etlerimiz ile soğanlarımızı da şöyle kavuruyoruz. Şimdi tarifimizin havuçlarını ilave ediyoruz. Ben 3 adet havuç kullandım. Havuçlarımı rendeledim. Pilavıma ilave ediyorum ve havuçlarım da rengini değiştirene kadar havuçlarımı da kavuruyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ki bir sonraki lezzetli tarifte de görüşmüş olalım. Evet, şimdi tarifimizin suyunu ilave ediyoruz. Ben 1,5 bardak pirinç kullandığım için aynı bardakla 3 su bardağı su ilave ediyorum. Tarifime 1 tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu da ilave ediyorum pilavıma. Tuzumu ilave ettikten sonra pilavımı şöyle bir karıştırıyorum ki tuz pilavımızdaki suyun her yerine gelsin. Şimdi tavamın kapağını kapatıyorum ve suyum kaynayana kadar pilavımı birazcık pişiriyorum. Önceden tuzlu sıcak suda haşladığım 1,5 su bardağı pirincimi de tarifime ilave ediyorum. Artık evet, ocağımın altını kısıyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve pilavım suyunu çekene kadar tarifimi pişiriyorum. Pilavımız pişti, misler gibi oldu. Daha dinlenmeden bile gördüğünüz üzere tane tane. Şimdi şöyle pilavımı bir karıştırıyorum. Üzerine temiz bir mutfak havlusu seriyorum. En az pilavımı 15 dakika dinlendiriyorum. Pilavlarda biliyorsunuz dinlenme çok önemli. Şimdi pilavımız birazcık dinlensin. Dinlenen pilavımın artık kapağını açıyorum ve servis zamanı. Şöyle kaşık kaşık pilavımızı tabağıma koyuyorum. Pilavınızı dilerseniz bir kalıp ile ters çevirerek de servis edebilirsiniz. Evet, artık pilavımızın üzerine bir yaprak da dereotu kondurduğumuza göre pilavımız servise hazır. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun, şifa olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere.